Gözlerini tam açtığında çölün tam ortasındaydı. Fidye için yanlış adamı kaçıran mafya, genç ve suçsuz adamı intikam almak istermişçesine çölün ortasında bırakıp ölüme terk etmişti. İnanılır gibi değildi. Epeyce bir düşündükten sonra genç adam aklına hemen oğlu geldi. Geçmişte eşini trafik kazasında kaybetmişti ve kaldıkları kasaba ise yapayalnızdı. Oğlu için, onun geleceği için yaşamak zorunda olduğunu biliyordu. Bunları düşününce yüzünde bir intikam ifadesi oluştu. "Bekle beni oğlum, geliyorum, seni asla yalnız bırakmayacağım," dedi. Güneşin battığı tarafa doğru yürüdü. Yürüdü. Susuz tam 3 gün geçirmişti. Umutları bitmek üzereydi. 3 gündür henüz bir vahaya ulaşamamıştı. Kararlıydı. Yavrusunu yalnız bırakmamak için yaşamaya kararlıydı. Yürüdü. Büyük bir umutla yürüdü. Susuzluktan çatlayan dudaklarından akan kanı eme eme yürüdü. Birden muhteşem bir şey oldu ve bir vaha göründü. "Bekle beni, geliyorum yavrum," dedi ve vahanın yanına geldi. Su diye elini uzattığı şeyin kavurucu sıcağı adeta bir serap tokadı vurdu. "Lanet olsun," dedi ve devam etti. Bundan biraz sonra bir vaha daha göründü. Evet, bu seferki gerçek bir vahaydı. Ama yaklaşınca çöl sağır edercesine bağırdı. "Ben o kadar cömert değilim," diye. Genç adam yılmadı, sıkılmadı, yine yürüdü. Oğlu hiçbir zaman çıkmıyordu aklından. Tekrar bir vaha görünce de koşmaya başladı ve suya atlar gibi içine atladı. Adamın ağzına dolan kumlar yine serap diye bağırdı. Genç adam kumlara tutuna tutuna gitti. Bu kaçıncı seraptı Allah bilir. Gücü tükenen genç adam artık sürünemiyordu bile. Ve yeniden bir vaha daha gördü. Biraz daha gitti, biraz daha süründü ve güçlükle şunları mırıldandı. "Beni affet canım evladım. Biliyorum bu da serap, bundan sonraki de serap. Gelemiyorum. Beni affet, elveda." Kendini güneşin eriten sıcağına bıraktı ve oracıkta can verdi. Ertesi gün aynı yerden bir kervan geçti. Kervandakiler kana kana su içerken kervanbaşı oradakilere çağırıp "Bırakın su içmeyi, burada bir ceset var," diye seslendi. Herkes bir anda başına toplandı ve kervanbaşı şunları söyledi. "Suya 10 metre kala ölmek kim bilir ne acıdır. Ama ölenler bunu bilmez," dedi. Şimdi bizler bu hikayenin neresindeyiz? Bekleyen tarafta mı yoksa beklenen tarafta mı? İkisi için de işler zor ama en zor olanı mücadele etmekti. Çünkü pes etmeyi herkes başarır ve ciddi bir savaşın içine girmeyen ciddi bir başarı elde edemez. Muhakkak her şey emek ister, fedakarlık ister ama en önemlisi asla vazgeçmemeyi ister. İstersen dünyaca ünlü birisi ol, istersen sıradan biri ol. Önüne gelen yemekten vazgeçmez isen karnın doyar. Ve hayatın içerisinde her gün birileri birilerine bir şeyler söyler. Ve bu her gün herkese aynı şekilde devam eder. Muhakkak bunlar hayatın içerisinde herkese söylenmiştir. Kimileri bu sözlerin altında ezilirken, kimileri de bunlara kulak tıkayıp çoktan Üsküdar'ı geçmiştir. Bizler de onların bu gidişlerini hayretle izler ve başkalarına anlatmak için can atarız. Yapmak istediklerimizi herkese anlatırız fakat kendimize bir adım atmayız. Gerçekten garip varlıklarız. Herkese Einstein olur, kendimize söyleyecek bir söz bulamayız. Herkese yaparsın, edersin, başarırsın diye bağırırken kendimize susarız. Şu da gariptir bak. Bazı söylenenleri sürekli dinleriz ve bu sohbet 2-3 saat sürer
Günün sonunda kendimize bugün ne kazandık, ne kaybettik diye sormayız. Sürekli kârda olduğumuzu düşünürüz fakat ömürden zarar ettiğimizi bilmeyiz. Yani herkese dört kulakken kendimize sağırız bu hayatta. Hayallerinin olduğunu söylüyorsun fakat beni buna inandıramıyorsun. Çünkü hayallerin ile yaptıkların ters orantılı. Hem yemek istiyor hem de uyuyorsun. Kusura bakma ama istediğin o yemeği sadece rüyanda yersin. Yani az önceki adam gibi sürekli serap görürsün. Vazgeçmemelisin. Bir şeylerin değişmesini istiyorsan vazgeçmemelisin. Belki aileni ve çevreni kurtaracak tek kişisin. Sorumluluk büyük ama omuzlarını geniş tutman gerekli. Unutma, of dersen yıkılır, Allah dersen şaha kalkarsın. Ne yaşadığını bilmiyorum ama bir şeyler değişsin istiyorsan vazgeçmemelisin. Bırak görenler, duyanlar deli desinler. Bir zaman sonra vazgeçmez isen onların gözünde bir anda veli olursun. Burası dünya. Yaşadıkların gelip geçecek. Yaptıkların kalacak sadece. O yüzden çalış, çabala, ya sabır de. Ne yaşarsan yaşa, iyi şeyler bırakmaya bak. Bilirsin ki burada kötülere beddua, iyilere dua edilir. Ve şu üç şeyi de asla unutma. Çalışan yapar, vazgeçmeyen başarır, sabreden ise mutlaka muradına erer. Unutma, bir şeyler değiştirmek istiyorsan asla ve asla vazgeçmemelisin. Selametle.